Donald Trump 2020'de başkanlık seçimlerini kaybetti. Koltuğu istemeyerek de olsa Biden'a devretti. Fakat Trump hala gazete manşetlerinden düşmedi. Destekçileri 6 Ocak'ta Kongre'yi bastı. Trump'ın evi daha geçen sene FBI tarafından basıldı. Ve son olarak Trump 2024 seçimleri için başkan adaylığını şimdiden ilan etti. Trump hakkında açılan davalar her gün artıyor. Soruşturmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Trump'ın 2024'te Beyaz Saray'da mı yoksa sanık sandalyesine mi oturacağı ise başta ABD olmak üzere bütün dünya tarafından merak ediliyor. Gelin hep birlikte Trump ve Trumpçıların şu anda ne yaptığını inceleyelim ve gelecekle ilgili tahminlerde bulunalım. Trump hala formunda. Cumhuriyetçi seçmenin %50'si Trump'ın bir daha başkan adayı olmasını istiyor. Yarıdan fazlası Trump'ın fikirlerini, tarzını beğendiğini düşünüyor. Cumhuriyetçilerin yarısı hala 2020 seçimlerini aslında Trump'ın kazandığını, Biden'ın hile yoluyla başkanlığı ele geçirdiği kanaatinde. Trump'ın demeçleri hala manşetleri belirliyor. Trump hala Amerika'nın en etkin siyasetçilerinden biri. Özellikle 8 Kasım 2022'de düzenlenen ara seçimlerde Trump'ın desteklediği senatör ve vali adaylarının önemli bir kısmının kaybetmesi ise bu durumu biraz sarstı. Özellikle Pensilvanya'da Türk asıllı Doktor Mehmet Öz'ün büyük bir hezimet yaşaması, Arizona'daki bütün önemli seçimlerin Cumhuriyetçiler tarafından kaybedilmesi, Georgia'da ise Demokratların kazanması Trump'ın gücünü sarstı. 8 Kasım 2022'de muhafazakar Fox News'un manşeti dahi Trump kaybettiğiydi. Trump'ın gücü ABD'de sarsılsa da dünyadaki etkisi devam ediyor. En son Brezilya'daki seçimleri kaybeden eski Brezilya Başkanı Bolsonaro, Trump'a aynen örnek aldı ve seçim sonuçlarını daha seçim öncesinden tanımayacağını dile getirdi. Soyut hile iddialarını gündeme taşıdı. Bolsonaro'nun kaybetmesi ve Lula'nın kazanması üzerine Bolsonaro'nun destekçileri aynı Trump'ın destekçileri gibi Brezilya'nın kongre binasını bastı, darbe çağrısında bulundu. Trump koltuğu bıraktı. Fakat fikirleri hala dünyayı etkilemeye, demokratik kurumları sarsan tavrı liderlere örnek olmaya devam ediyor. ABD yasalarına göre ABD'deki federal görevlilerin başlıca başkan ve başkan yardımcılarının görev sırasında kullandıkları, sakladıkları önemli belgeleri görevleri bittikten sonra ulusal arşive teslim etmesi gerekiyor. Trump 2020'de başkanlığı bıraktıktan sonra bu süreci iyi yürütmedi ve birçok belgeyi ulusal arşive teslim etmeyi ihmal etti. FBI bunun üzerine Trump'ın bu belgeleri bilerek vermediğinden, sakladığından şüphelendi ve Trump hakkında gizli bir soruşturma açtı. Trump'ın evi 8 Ağustos 2022'de basıldı. FBI ajanları Trump'ın Mar-a-Lago'daki malikanesinde özel bir arama yaptı. ABD tarihinde ilk kez bir Amerikan başkanının evi FBI tarafından basılmış oldu. FBI araması kapsamında nükleer silah bilgilerini de içeren gizli belgeler bulundu. Trump'ın evinde 18 çok gizli belge, 54 gizli belge ve 21 hassas bilgi içeren belge bulundu. Casusluk yasasına aykırı olarak gizli bilgileri izinsiz bir şekilde saklamak, soruşturma sürecini baltalamak gibi suçları işlemek ile itham ediliyor. Trump bu sürecin adil olmadığını düşünüyor. Çünkü Biden'ın da evinde geçen ay boyunca yapılan aramalarda gizli belgeler bulundu. Biden ve ekibi FBI ve Adalet Bakanlığı işbirliği yaptı ve buldukları bütün belgeleri teker teker yetkililere teslim etti. Trump ise Biden'ın da evlerine, ofislerine FBI tarafından baskın yapılması gerektiğini düşünüyor. Sadece kendisine FBI baskını yapılmasını haksızlık olarak değerlendiriyor. Trump ve kendisini destekleyen politik çıkar grupları şu anda toplam 95 milyon dolar toplamış durumda. Trump topladığı bağışlarla kendisine yakın siyasetçileri destekliyor, ileride yapacağı kampanyalar için hazırlık yapıyor. Trump başkanlığı bıraktıktan sonra hemen para toplamaya başlamış. Kasım 2020'den sonra 250 milyon dolar bağış toplamıştı. Trump bu paranın önemli bir kısmını 2022 ara seçimlerinde kendisine sadık olan siyasetçilere aktardı. ABD'de siyasi kampanyalara bağış yapmak ifade özgürlüğü sayıldığından ve bu hak yüksek mahkeme tarafından korunduğundan Trump görevi bıraktıktan sonra da yoğun miktarda para biriktirdi. Trump'ın şirketi ise pek iyi durumda değil. New York'taki bir ilk derece mahkemesinin 12 kişilik jürisi Trump şirketinin 15 yıl boyunca vergi kaçırdığını hükmetti. Jürinin verdiği karara göre Trump şirketi daha az vergi ödemek için çalışanların maaşlarını düşük gösterdi, bazı harcamaları kayda geçirmedi. Bütün bunları ortaya çıkaran ise Trump şirketinin eski CFO'su Alan Weisselberg oldu. Weisselberg itirafçı oldu ve şirketin vergi kaçakçılığı yaptığını mahkemede yeminli ifadeyle anlattı.
Jared Kushner, Trump'ın kızı, Ivanka Trump'ın eşi. Jared Kushner, Trump'ın başkanlığı sırasında Orta Doğu meseleleriyle ilgili danışmanlığını üstlenmiş, özellikle İsrail ve Arap ülkelerinin ilişkilerinin düzelmesi için yapılan İbrahim Anlaşmaları'nın imzalanmasında arabuluculuk rolü oynamıştı. Kushner, Trump'ın başkanlığının ardından Affinity Partners adında bir yatırım şirketi kurdu. Kushner bu şirket kapsamında Suudi Arabistanlı iş insanlarının İsrail'deki startuplara yatırım yapmasına yardımcı oluyor. Kushner, İbrahim Anlaşmaları'yla kurulan siyasi ilişkileri ticari ilişkilere çevirmek için çaba harcıyor. Trump döneminde kurduğu siyasi bağlantıları ticari işi için kullanıyor. Bu nedenle oldukça sert bir şekilde eleştiriliyor. Demokratlar Suudi Prens Salman ile yakın dostluğu nedeniyle bu yatırım şirketinin faaliyetlerinin şaibeli olduğunu, Kushner'ın Beyaz Saray danışmanlığı dönemindeki ilişkilerin araştırılması gerektiğini savunuyor. Şu anda Trump ile Kushner ve Ivanka Trump'ın arası pek iyi değil. Ivanka ve Kushner, Trump'ın bir daha aday olmamasını, daha düşük profili bir siyaset izlemesini istiyor. Bu nedenle Trump'ın kızı ve damadı artık Trump'ın kararlarını danıştığı mutfak masasında oturmuyor. Özellikle Ivanka Trump'ın 6 Ocak Kongre Baskını Komitesi'nde babasını zora sokacak ifadeler vermesi, babasının kızını yalanlaması bu tarz yorumları daha da arttırdı. Trump şu anda Georgia eyaletindeki seçim görevlilerini Biden'ın kazandığı seçimleri iptal ettirmek için baskı kurdu. Trump şirketi aracılığıyla vergi kaçakçılığı yaptı. FBI'nin de dahil olduğu soruşturma kapsamında gizli belgeleri izinsiz bir şekilde sakladığı suçlarıyla aktif bir şekilde yargılanıyor, soruşturuluyor. Fakat en önemli soruşturma 6 Ocak Kongre baskını. Geçtiğimiz dönemde Demokratların hakim olduğu Temsilciler Meclisi özel bir kongre komitesi kurdu ve binden fazla tanığın yemin ifadesini aldıktan sonra nihai kararla Trump'ın kongre baskınını cesaretlendirdiği kanaat getirdi. Komite nihai raporunda Trump'ın 6 Ocak kongre baskınının birinci derece faili ve azmettiricisi olduğunu düşünüyor. 845 sayfalık rapora göre Trump 2018'den beri kaybedeceğini anladığı 2020 seçim sonuçlarını hukuk dışı bir şekilde geçersiz kılmak ve Biden'ın zaferini anayasaya aykırı yolları izleyerek etkisiz hale getirmek, koltuğu bırakmamak için planlı bir şekilde hileli seçim söylemini oluşturdu. Seçim sonuçlarının tasdik edileceği 6 Ocak günü kongrenin basılacağını öngörerek ve buna cesaretlendirerek bina önünde miting düzenledi. Bu nedenle komite Trump hakkında hukuki süreci sekteye uğratmak, ABD'ye karşı komplo kurmak, yalan beyan vermek ve isyanı teşvik suçlarından soruşturma açması için Adalet Bakanlığı'na dosyayı sevk etti. Komitenin bu sevk kararı tamamen tavsiye niteliğinde. Adalet Bakanlığı henüz bir soruşturma başlatmadı. Fakat Trump hakkındaki suçları araştırması için özel bir savcıyı görevlendirdi. 8 Kasım 2022 ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazandı. Fakat radikal ve yeni Trumpçı kongre üyelerinin muhalefeti nedeniyle Cumhuriyetçi vekiller birlik olup bir Temsilciler Meclisi başkanı seçemedi. Cumhuriyetçilerin adayı ve Trump'ın yakın müttefiki Kaliforniya vekili Kevin McCarthy 15 tur boyunca Cumhuriyetçilerin tamamının desteğini alamadığı için meclis başkanı seçilemedi. Bu durum 100 yıldır ilk kez yaşandı ve ilk kez ilk turda bir meclis başkanı seçilemedi. Nihayet 15. turda McCarthy Trumpçılara taviz verdi ve seçilmeyi başardı. Trumpçı Cumhuriyetçiler son ana kadar direnerek McCarthy'den en kritik komitelerde görev alma sözü aldı. Trumpçı Cumhuriyetçilerin amacı Biden ve ailesine kapsamlı soruşturmalar açmak, özellikle skandallarla gündeme gelen Hunter Biden hakkında detaylı bir süreç yürütmek. Trumpçıların bir diğer amacı da Biden'a karşı bir azil süreci başlatmak. Trump 8 Kasım 2022 ara seçimlerinin hemen sonrasında 2024'te başkan adayı olacağını açıkladı. Fakat Trump'ın başkan adaylığının resmileşmesi için öncelikle Cumhuriyetçi Parti başkan adaylığı ön seçimini kazanması gerekiyor. Şu anda Trump'ın olası rakipleri eski başkan yardımcısı Mike Pence, eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Florida valisi Ron DeSantis olacak gibi duruyor. Trump 2024 baharında düzenlenecek ön seçimi kazanması durumunda 2024 Kasım başkanlık seçimlerinde başkan adayı olarak 3. kez ABD halkının karşısına çıkacak. Ron DeSantis, Cumhuriyetçi Parti mensubu ve Florida valisi. 44 yaşındaki Ron DeSantis, bir savaş gazisi, Harvard mezunu bir hukukçu. Trump'ın sadık bir destekçisi olduğu için Florida valiliği seçimlerinde desteğini aldı ve ardından 2018'de Florida valisi seçildi. DeSantis, valiliği boyunca aile ve
muhafazakar değerleri koruyacağını söyledi, pandemi tedbirlerini uygulamadı, özellikle de girdiği polemiklerle gündeme geldi. Eyaletteki kaçak göçmenleri Obama'nın yazdığına uçakla yolladı, otobüste göçmenleri New York gibi demokratların güçlü olduğu eyaletlere gönderdi. Ron DeSantis aile hayatıyla, söylemleriyle ve şu anda valilik gibi önemli bir mevkiyi elinde bulundurmasıyla Trump'ın en dişli rakiplerinden biri olarak görülüyor. Hatta Trump'ın kampanyası Ron DeSantis'in ismini ve resmini taşıyan maillerle para toplamaya çalışıyor, genç valinin popülerliğinden yararlanmaya çalışıyor. Biden 2024 başkan adayı olup olmamaya hala karar vermedi. Biden 2024 yılında 82 yaşında olacak. 2024 Cumhuriyetçi başkan adaylık ön seçimini Trump dışında genç ve popüler bir ismin kazanması durumunda Biden aday olmayabilir. Kaybetme riski karşısında yerini Pete Buttigieg, Kamala Harris gibi daha genç demokrat isimlere bırakabilir. Fakat Trump'ın tekrar başkan adayı olması durumunda Biden'ın başkan adayı olması büyük bir olasılık. Çünkü Biden çoğu ankette Trump'ın önünde gözüküyor. Normalde Biden'a oy vermeyecek seçmenler Trump nefretinden dolayı kerhen Biden'a oy vereceğini söylüyor. Bu nedenle 2024 seçimlerinde Trump'ın tekrar pusulada olması durumunda birçok seçmen yetmez ama Biden diyerek tekrardan 82 yaşındaki Biden'ın başkan olmasını sağlayabilir, Biden'a oy verebilir. Trump şimdiden 2024 hazırlıklarına başladı. Kazanması durumunda FBI, Adalet Bakanlığı ve devlet kurumlarında çalışan binlerce kamu görevlisini işten çıkarmak istiyor. Şimdiden uzun ihraç listeleri hazırlıyor. Özellikle acil durum yetkilerini kullanarak devleti baştan aşağı değiştirmeyi, kendisine geçmişte engel olduğunu belirttiği kurumları baştan kurgulamayı planlıyor. Trump ayrıca Biden ve ailesinde yargılanması gerektiğini savunuyor. Trump'ın tekrar seçilmesi durumunda 2024 yılında ABD çok ciddi bir tartışmanın eşiğinde kendisini bulacak. Donald Trump 2020'de başkanlık seçimlerini kaybetti. Koltuğu istemeyerek de olsa Biden'a devretti. Fakat Trump hala gazete manşetlerinden düşmedi. Destekçileri 6 Ocak'ta Kongre'yi bastı. Trump'ın evi daha geçen sene FBI tarafından basıldı. Ve son olarak Trump 2024 seçimleri için başkan adaylığını şimdiden ilan etti. Trump hakkında açılan davalar her gün artıyor. Soruşturmalara her gün bir yenisi ekleniyor.